Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir tatlı tarifi vereceğim. İster tatlı deyin, ister pişi deyin. Üzerine pudra şekeri serperseniz tatlı oluyor. Çok kolay, çok da lezzetli. Tatlı olarak yemek istemiyorsanız pudra şekerini dökmeyebilirsiniz üzerine. İsterseniz çikolata sosu da dökebilirsiniz. Hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Kasemize bir tane yumurtamızı aldık. 2 yemek kaşığı şeker, sıvı yağ, mayamızı koyalım. Bir paket maya yeterli. Sütü koyalım. Süt oda ısısında olursa daha güzel olur. Çeyrek su bardağı su. 50 milim kadar olsa yeterli suda. Bir çay kaşığı zerdeçal. Bir yemek kaşığı tereyağı. Tereyağı da oda ısısında olsun. Bir paket kabartma tozu. Yarım çay kaşığından birazcık fazla tuz. Unumuzu ilave edelim. Öncelikle hamurumuzu spatula ile toparladık. Kalan unumuzu da ilave edelim. Spatulamızı çıkaralım. Elimizle yoğuralım. Hamurumuz sert bir hamur olmasın. Kıvamı güzel hamurumuzun. Üzerini kapatalım. Hamurumuz çok güzel mayalandı. Normalde yarım saatte mayalandı. Benim işim olduğu için 1 saat bekledim. Masamızı unlayalım. Hamuru çıkaralım masaya. Çok kolaylıkla hızlıca yapabileceğiniz bir pişi tarifi. Canınız pişi çektiyse de pişi niyetine de yiyebilirsiniz. Tatlı çekiyorsa üzerine pudra şekeri, çikolata sosuyla da süsleyebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Her ikisi de çok lezzetli oluyor. Hamurumuzu 2 beziye ayırdık. Öncelikle bir tanesini açalım. Masaya un dökmemize gerek yok. Kalan un yeterli. Üzerine hafiften unlarsak daha güzel olur. Oklavamız yapışmaz. Hamurumu servis tabağı büyüklüğünde açtım. Bir tanesini kaldıralım kenara. Yağlı kağıdımızı koyalım masaya. Yağlı kağıdımız boyutu birazcık büyük olsun. Lületle dilimleyelim. Öncelikle 2'ye, daha sonra da 4'e. O şekilde dilimlersek daha kolay olur. Yukarı doğru çekelim. Aralarını açalım. Hamurumuz mayalanacağı için yapışmasın. İkinci bezimizi de aynı şekilde açalım. Kaldıralım. Masamıza yağlı kağıdımızı koyalım. Lületle önce 2'ye, daha sonra da 4'e keselim. Bu şekilde dilimlersek diğer parçalarını ayırması daha kolay oluyor.
Yukarı doğru kaydıralım. Üzerlerini kapatalım, mayalansın. Hamurum mayalandı. 15-20 dakika beklettim. Hamur parçalarımızı ayıralım. Kağıdını keselim. Bu şekilde yaparsak tavaya korken havası inmez. Daha güzel olur. Kabara üzerinde kalır. Tavamıza 1 su bardağı sıvı yağımızı koyalım. Benim su bardağım biraz büyük. Pişimiz yağ çekmiyor. Su bardağının yarısından fazlası kaldıydı. Yağımı da ölçtüm. Ocağımız orta derece ateşte olsun. Pişenleri çevirelim. Çok güzel kabardılar. Kızaran pişilerimizi alalım. Mis gibi kokular yayıldı. Çocuklar yemek için çok sabırsızlanıyor. Zaten yağlı kağıttan da kayıyor. Görüyorsunuz, nar gibi kızardı. Bir tabağımıza pudra şekerimizi dökelim. Tatlı olarak tüketmek istemezseniz sade pudra şekerini dökmeyebilirsiniz. Her tarafını güzelce bulayalım. Pişilerimiz hazır. Balla da çikolatayla da tüketebilirsiniz. İsterseniz acılı sosla da tüketebilirsiniz. Üzerine şeker dökmeden. Peynir, zeytin, kahvaltı türüyle de tüketebilirsiniz. Hem çok lezzetli hem de çok kolay. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.